Sen Giljen'den ayrıldım. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Şimdi Sliema'ya doğru ilerliyorum. Orada bir otel ayarladım. Bakalım, merakla bekliyorum. Çok 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 ucuz bir otel. Özellikle o nedenden dolayı merak ediyorum açıkçası nasıl olduğunu. Buraları akşam çekmiştim. Şimdi bir de böyle gündüz gözüyle biraz çekeyim dedim. Çok güzel bir manzara var çünkü. Bakın, bu yapıları da böyle gösterelim. Klasik böyle Malta tipi yapılar. Dün gece de bahsetmiştim izlemeyenler için. Gerçekten yürüyerek her taraf çok yakın. Şöyle ki Sliema'dan Valletta'ya geçmek için mecburi bir bot kullanımı olmasa, sanırım böyle bir mecburiyet var, henüz emin değilim ama aradaki denizden dolayı yürüyerek çok rahatlıkla gidilebilecek bir mesafe. Özellikle de benim gibi biri için. Bakalım. Bugün Şubat'ın 24'ü ve hava çok güzel. Bahar havası resmen. Yaz diyemeyeceğim tabii ki. O kadar sıcak değil ama bence rahatlıkla denize girilebilir. Güneşli, güzel. Böyle arada eski yapılar da var. Daha önce de söylemiştim. Yani çok aşırı derecede inşaat var etrafta. Tadilat var. Ülke yenileniyor sanırım, öyle diyebiliriz. Yeni yapılar yapılıyor. Eskiler renove ediliyor. Evden geçiriliyor. Tuhaf bir şey, ancak benim şöyle bir şey dikkatimi çekti burada. Yani daha önce sizlerin dikkatinizi çekti mi bilmiyorum, gelenlerin. Ya deniz demek martı demek değil mi? Yani denizin olduğu yerde martı olur. Şimdiye kadar tek bir martıya denk gelmedim. Martı sesi olmayan, yani deniz şeyi olamaz yani. Ne derler? Deniz kenarı bir şehir olamaz. Çok enteresan değil mi? Bunun var mı bir açıklaması? Ya da yani deniz demek otomatikman martı demek anlamına da gelmiyor olabilir ama dediğim gibi şimdiye kadar ben martısız hiçbir denize denk gelmedim. Güvercin var, bakın uçuyor bir tanesi hatta. Ki güvercinler de aşırı derecede fazla değil bence. Ama ya martısız deniz mi olur ya? Aa, gerçekten hiç yok. Acaba sadece bu bölgede mi yok? Valletta'ya gidelim bir bakalım, orada vardır belki. Otobüsle ulaşım her yere çok rahat. Şeyi yok, metro ya da tramvay sistemi falan yok. Otobüs ve özel taşıtlarla ulaşım sağlanabiliyor. Havaalanından birçok büyük şehire direkt var, bağlantılar var. Büyük şehir dediğim de aklınıza yani büyük şehir gibi gelmesin. Aslında şey gibi düşünün. Normal bir şehrin ilçeleri gibi. Yani birçoğunu toplasanız sanırım normal bir şehir ancak eder gibi. Bu arada şimdi az önce de yanımdan yine Türkçe konuşan birileri geçti. Çok fazla Türkçe konuşan insanlar var burada. Yani acaba dil öğrenmek için mi buradalar, turistik amaçlı mı, burada mı yaşıyorlar? Hiçbir fikrim yok ama fazlalar. Bir Karadağ'da bu kadar Türkçe konuşanlara denk gelmiştim. Bir de burada. Bakın. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Burada deniz kenarından ya deniz manzarasından faydalanmak için gerçekten lüks yerlere oturmanıza hiç gerek yok. Hatta içeceğinizi alıp çok sıradan bir parkta bile oturduğunuzda yine çok güzel bir deniz manzarası oluyor. Bakın mesela şöyle bu banklardan biri, ki banka bile gerek yok. Şöyle şurası, şu karşısı, birazdan yine göstereceğim size. Dün akşam da çekimi yapmıştım. Orası çok güzel bir park. Her ne kadar orada bir cinayet yaşansa da oraya gittiğimde tekrar ona ilişkin bilgi vereceğim. İçeceğinizi falan alıp çok rahatlıkla böyle oturup denizin, manzaranın tadını çıkarabileceğiniz bir yer. Ben açıkçası işte zamanımın çoğunu hava güzel diye dışarıda geçirmek istediğim için konaklamaya fazla bütçe ayırmak istemedim. Bakın yani böyle güzel bir havada insan neden gidip otele tıkılmak istesin ki? Şimdi yani her defasında farklı bir otelde kalmanın avantaj ve dezavantajları var diyelim, ne diyelim.
Bakın. Şöyle tarihi bir yapı. Denize bakıyor. Konumu çok merkezi. Ama ne olmuş bilmiyorum. Boşaltılmış ve çürümeye bırakılmış. Bakın bakın bakın. Şimdi şurada var. Böyle açık hava olimpik havuz öyle diyelim. Dün akşam böyle 8 sıralarında da bayağı yüzen insan vardı ama şu an bayağı dolu yani. Yani buradaki havanın güzelliğini şimdi buradan tahmin edebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir hava var Şubat'ın 24'ü olmasına rağmen. Yani Malta'ya kışında rahatlıkla gelebilirsiniz. Tek dezavantajı şu oluyor. Hani normal bir kaldığınız otelin havuzundan faydalanmak istiyorsanız çatı katı roof pool'undan onlar genelde sezonluk oluyorlar ve kışın kapalılar. Genelde Haziran'dan sonra açılıyorlar. Bir tek o dezavantaj var ama böyle bu tarz havuzlara gelebilirsiniz. Pahalı olacaklarını zannetmiyorum. Şöyle buralarda var, bir English School, 50 metre ilerideymiş, daha önce bahsetmiştim. Burası Censu Tabone adlı bir cadde. Censu Tabone de onların vaktiyle önemli bir başkanlarıymış, başbakanlarıymış. Neredeyse 100 yıl yaşamış. Asırlık çınarlar öyle diyelim. Şu an Balutta diye bir bölgedeyiz. Şu binanın da üzerinde Balutta yazıyor. Binanın kendisi sanırım vaktiyle gerçekten çok görkemli bir binaymış. Çok güzel bir mimariye ve işçiliğe sahip. Ancak gördüğüm kadarıyla yani yüzüstü bırakılmış resmen. Yes, thank you so much. Bu arada ben konuşurken bir şey düşürmüşüm de sağ olsun gören biri fark edip hemen getirmiş. Görüyorsunuz ne kadar kibar, nazik insanlar var. Velhasıl yapılmamış. Gerçi gördüğüm kadarıyla şimdi sanki yan tarafları renove ediliyor. Üst katların büyük çoğunluğu boş gibi görünüyor. Alt katlar kafe, üst katlar boş gibi. Ya böyle güzelim bir binayı lütfen çürümeye terk etmeyin ya, yıkılmaya. Bakımı yapılırsa süper olur. Şimdi o ana yoldan ayrıldım. Şurada denizi görüyorsunuz. Böyle bu sokağa girdim. 4 dakika mesafedeymiş bu akşam kalacağım otel. Windsor Otel. Böyle çok tatlı bir mahalle burası. Klasik böyle klasik Malta tipi böyle yapıların, evlerin bulunduğu bir mahalle, bölge. Burayı beğendim. Evler falan çok güzeller. Bakın özellikle şu sağ tarafındaki şeyler var ya, evler. Hepsi ne kadar güzel. Eski mimari. Eskilerde kaldı maalesef. Ve şimdi yeni ruhsuz mimarile mahkum kaldık. Tatlı tatlı. Bir de bunlar deniz manzarasına sahip olsalar var ya, gerçi o zaman sanırım yalı kategorisine falan mı giriyorlar? Bakın yol boyunca ta şuraya kadar, şu eciş bücüş diğer ruhsuz beyaz binaya kadar hepsi o kadar güzel ki. Tabii dur, buraya gösterdim. Şu an karşı tarafı da göstereyim. Çünkü bakın karşı tarafta da güzel yapılar var. Bazıları bakın mesela bu sanırım restore ediliyor. Ay bakın şu güzelim yapıya bakın. Güya restore ediyorlar. Üst katına bakın. Ya olacak iş mi bu gerçekten ya? Yani tarihi dokusunu koruyarak neden yapmıyorlar ki, ya da benzer mimariye sahip bir yapı? Ya oldu mu ya? Şuraya bakar mısınız? İşte benim anlatmaya çalıştığım şey bu. Yani böyle bir tuhaf bir yapılaşma var. Ne derler? Bir tarafta böyle eski Malta'nın o tarihi güzel dokusu ve onu koruyup onu renove edip güncellemek yerine böyle tuhaf ne ödüğü belirsiz, tırnak içerisinde modern yapılar yapıyorlar. Bence bu da bir eleştiri noktası. Bakın şu aralarda da çok güzel yapılar var gerçekten ama böyle giderse zamanla onlar da yok olacaklar gibi. Böyle burada bütün yollar denize çıkıyor gördüğünüz gibi. Çok güzel bir mahalleye denk geldim gerçekten. Bakın. Bu arada şimdi geldim otele. Enteresan bir durum yaşandı.
Ya ben ödemesini falan da yapmış olmama rağmen şey dediler, overbooked, şey almıyorlarmış. Ben de gerçekten ya bu nasıl bir şey ya, Trip.com'dan şey yapmıştım. Şimdi onlarla iletişime geçmeye çalışacağım. Çok sinir bozucu bir durum gerçekten ya. Evet, Windsor adlı otel maalesef ucuz etin yahnisi dediğim gibi şey. Çünkü dolularmış ve ben bugün dolu oldukları için çevirdikleri 5. kişiymişim. Artık suçlusu sorumlusu kim ne bilemiyorum. Trip.com'a gönderdim, mesaj gönderdim. Haber bekliyorum. Saat 3 oldu. Şimdi ben bu saatten sonra da yeni bir yer ayarlamak zorundayım. Gerçekten çok sinir bozucu bir durum. Otel bu. Güya 4 yıldızlı bir otelmiş. Nasıl bir 4 yıldızsa yani nasıl oluyor böyle bir şey ya? Overbooked. Yani dolular ama hala da şey almaya devam ediyorlar. Rezervasyon. Yani bir şey ucuz diye sakın şey yapmayın, benim gibi sonra perişan. Ucuz diye burayı tercih etmeyin, sonra benim gibi böyle şeyde kalırsınız, açıkta kalırsınız. Tamam, ben yer bulurum ama problem şu, zaten bakın saat 3, bütün check-in'ler falan çoktan yapıldı. Bir sürü vakit kaybettim ben arayıp buluncaya kadar burayı. Şimdi de hiç şey yapmadan, böyle bana bir çözüm de sunmadan rahat rahat diyorlar ki we are overbooked. Demek ki o kadar alışkınlar ki. Bu durumda gerçekten Trip.com'a da sinir oldum. Gerçi Trip.com'a mı sinir olmak gerekiyor? Yoksa bu uyduruk güya 4 yıldızlı otele mi bilemiyorum. Bu arada ben geri dönüyorum. Kalacak yerim yok. Ama şöyle bir şeye denk geldim. Gym Terrace diye böyle açık havada fitness yapabileceğiniz bir yer. Bütün sinirimi bir tarafa bırakıp onu göstereyim dedim size. Bakın şurada ileride şeyler var. Bazı fitness aletleri var. Evet, orada yapabilirsiniz. Ayrıca bakın burada böyle şöyle geçip orada oturup ne derler, dalgaların, güzel havanın tadını çıkarabilirsiniz. Gerçi sanırım çok da öyle özel fitness şeyleri yok. Normal sıradan birçok parkta bulunabilecek aletler. Öyle. Şeye sinir oldum ama ya. Hem ödemesini yaptım, hala da bakıyorum birçok sayfada şeyler, yani hani varlar, ayarlayabiliyorsunuz oteli, akşam kalacak. Neyse bak, cümle kuramıyorum sinirden. Madem dolusunuz, hala neden online'sınız gerçekten ve sadece bir sayfada değil. Mesela sadece Trip.com'da olsa anlayacağım, diyeceğim ki Trip.com'un belki hatası. Ama diğer bütün Agoda'da falan da hala online'lar, ayarlanabilir durumdalar. Sanki boş odaları varmış gibi. Bir de işin tarafı, ödemeyi de peşin alıyorlar. Sonra ben mesela şimdi iptal etmeye çalışıyorum. Sanki ben iptal etmişim gibi oluyor. Yani geri ödeme olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Allah'tan büyük bir meblağ değil, 20 euro, ama 1 euro bile olsa sorun o değil ki. Neden böyle yapıyorlar? Yani inanıp siz de gelirseniz buraya, fiyatına bakıp böyle ona güvenip gelmeyin. Kesinlikle öncesinde arayın, bir sorun, boş odanız var mı yok mu diye. Ona göre, yoksa benimle aynı durumu yaşarsınız. Şimdi bu saatten sonra da kalkıp, bir de bugün cumartesi hafta sonları biliyorsunuz oteller genelde her yerde dolu olur. Yani yoğun olur, en azından öyle diyelim. Yer bulmak normal zamanlara göre daha zor olur, ya da iyi bir yer bulmak, uygun bir yer bulmak. Neyse, en kötü ihtimalle yaparım. Bugün hava gerçekten çok güzel. Zaten ben vaktimin çoğunu dışarıda geçirmeyi düşünüyordum. Olmadı yaparım. Böyle güzel güzel dışarıda takılırım. Güzel havanın tadını çıkarırım. Akşam da ya birkaç saat gidip yatabileceğim bir hostel falan ayarlarım, olmazsa en kötü ihtimalle. En kötü ihtimalle diyorum. Umarım öyle olmaz tabii ki. Bakın burada da böyle. Burası bu arada bu parkın adı böyle komple boyunca Bağımsızlık Parkı. Dün gece buradan geçtiğim zaman da bahsetmiştim. Bu kısımda değil, biraz ileride bir cinayet yaşanmış diye. 2 Ocak 2022 tarihinde. Şimdi ben araba seslerinden dolayı böyle yaptım. Parka indim. Kediler buradalar. Bakın, dün akşam gösterdiğime ek olarak burada da böyle bir kedi evi varmış. Kedi evleri daha doğrusu. Üstü kapalı. Yani yağmurdan dolayı ıslanma sorunu olmaz.
Ve aynısını bakın şurada şey için de yapmışlar. Güvercinler falan için de yapmışlar sanırım. Gerçi onlar güvercin mi, kedi mi? Kedi, onlar için, onlar da kedi yeri sanırım, evet. Yani burası bayağı bildiğiniz kedi parkı gibi bir yer. Burası Bağımsızlık Parkı normalde ama kedi parkına dönmüş. İsmi Bağımsızlık Parkı. Şöyle. Denize sıfır böyle oturabileceğiniz çok güzel mekanlar da var. Bakın, isterseniz kendiniz içeceğinizi alıp gelip buralarda oturup takılabilirsiniz. İçeceğiniz yoksa da gelip buradaki kafelerde böyle güzel vakit geçirebilirsiniz. Az önceki fiyaskodan sonra yeni bir yer ayarladım son dakikada. Hemen de rezervasyonum ayarlanmıştı. Şöyle göstereyim. Böyle bir oda. Aslında tek kişilik ekonomi room diye geçiyor. Ama burası da gayet geniş. Bu arada o Saint Julien Bay var ya, hemen orada. Zaten otelin adı da Saint Julien Bay Hotel. Her şey var. Hatta bakın burada kettle bile var. Dünkü otelde yoktu ama burada var. Ve işte çay kahve var. Aynı zamanda fiyata dahil. Ekstradan kiralamanıza gerek yok. Şunu kiraladım ekstradan. 5 euro karşılığında, ama onu geri alıyorsunuz, depozitonuzu. Saç kurutma var. Gayet geniş, sesim yankılanıyor. Hatta bakın kasa falan bile var. Televizyon var. Yani şöyle tahmin ettiğimden daha büyük ve geniş çıktı. Küvet bile varmış. Bir saniye ışığı bulabilirsem. Şöyle. Tuvalet, küvet. Güzel kokuyor burası ayrıca. Yani kötü kokmuyor, onu da söyleyeyim. Tek eksiği maalesef son dakika ayarladığım için tabii seçim yapma hakkım ya da imkanım yoktu. Manzaram bu maalesef. Şöyle mini bir terasım da var. Hatta bakın zorlarsam buradan böyle de görünüyormuş, deniz. Tamam, artık deniz manzaram var diyebilirim. Bakın, deniz manzaram da bu. Fena değil. Ön taraflarda olsa denize sıfır çok güzel manzaram olacakmış ama dediğim gibi son dakika ayarladığım için bunu bulabilmem de iyi oldu. Şöyle mahalle arasında bir yer. Bunlar da böyle komşularım. Böyle. Tabii ön tarafta olmamasının bir avantajı şu olacak sanırım. Sokaktan gelen gürültüye çok maruz kalmayacağım. Bakın, bence tek kişilik ekonomi odası olması bakımından gayet iyi. Hiçbir eksiği de yok. Ve her şeyde dahil fiyata. Burada kahvaltı almadım. Kahvaltıyı farklı yerde yaparım diye. Yani yeni bir yeni bir yer keşfetmek adına. Birazdan dış kısmını da gösteririm. Benim odam otelin 3. katında bu arada. 310 numaralı oda. Asansörü bekliyorum. 7. kata çıkmış. Az önce 1'deydi. Bana uğramadan çıktı. Burası böyle resepsiyondan çıktığınız zaman geçtiğiniz bir koridor. Burası da böyle bu şekilde resepsiyon. Bu arada bulması zor olabilir. Şöyle ki, şuraya göstereyim size. Şöyle dışarıdan baktığınız zaman arada şu farklı bürolar olduğu için resepsiyonun arkada olduğunu fark edemeyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Resepsiyon bu koridorun en sonunda. Ve bakın, böyle hemen o Saint Julien Bay ve şu kilise ya da katedral hemen onun karşısında. Konumu çok merkezi. Kesinlikle çok iyi. Konum olarak benim az önce gittiğim o dumura uğradığım Windsor Otel vardı ya, ondan çok çok daha iyi kesinlikle. Dışarıdan da şöyle bir kısmı böyle görünüyor. Birazdan karşıdan da çekerim belki. Bu da otelin karşıdan görünüşü. Şöyle şurası hemen. Önünde otobüsler var, 2 adet. Şu an 1 adet kırmızı otobüs. Yani önceden ayırırsanız ve yapma ihtimaliniz olursa şöyle balkonlu önden manzarası gerçekten çok güzel. Haberiniz olsun.
Yarındaki de Marriott. Geceliği 170 Euro'dan başlayan bir otel. Seçim sizin tabii ki. Ve bütçenizin. Ve keyfinizin ve zevklerinizin. Böyle ben biraz şurada oturup denizin tadını çıkaracağım. Bu arada güneş battı maalesef, hava serinledi. Güneşliyken hava bayağı sıcaktı. 24 derece hissedilen sıcaklıktı. Şimdi biraz serin ama hala güzel Şubat ayı olması itibariyle. Bu arada Trip.com beni az önce aradı. Telefonla görüştük. Biliyorsunuz şey yaşamıştık. Az önce ben onlar aracılığıyla Windsor Hotel adında bir otelde rezervasyon yapmıştım ve oraya gittiğim zaman bana "We are overbooked" demişlerdi. Doluyuz, yerimiz yok diye. Ben biraz tabii sinirlenmiştim falan. Ve son anda yine, son anda dediğim gibi biraz işte zaman geçtikten sonra bir yarım saat, bir saat sonra yine Trip.com aracılığıyla yeni bir rezervasyon yaptım. Şu anda o oteldeyim. Güzel bir yer, gösterdim zaten oteli. Neyse, şimdi şöyle, şunun için aradılar. Birincisi, bana oraya yaptığım ödemeyi zaten geri ödeyecekler. Çünkü orada kalmadım. İkincisi ise şöyle bir şey yapacaklar. Yaşanan rahatsızlıktan ötürü, öyle diyelim. Aradaki fiyat farkını verecekler. Buradaki rezervasyonla oradaki rezervasyon arasındaki fiyat farkı şöyle ki, orası 20 euroluk bir yerde. Evet, 4 yıldızlı otel 20 euro. Ve burası da şu anda ben buraya 44 euro ödedim. 43 küsür, 44 euro falan. Bana bir de o aradaki 23 euro farkı da ödeyecekler. İşte bayağı özür falan da dilediler. Zaten ben tahmin etmiştim ilk etapta Trip.com'dan dolayı olmadığını. Çünkü orada bana şey yaptı. Ay, bizim haberimiz yok, bizim haberimiz olmadan işte bize şey rezervasyon yapıp gönderiyorlar falan. Kapat, kapat yani, ne alakası var? Ve sadece Trip.com'da değil, diğer sayfalarda da hala online görünüyorlardı. Yani bu kesinlikle o Windsor Hotel'in kendi şeyi, yanlışı ya da hatası, artık nasıl adlandırırsanız. Trip.com'da gerçekten ben şey yaparlar diye düşünmüştüm. Hani sadece normal ödediğim fiyat neyse onu geri öderler diye düşündüm ama sadece onunla kalmadılar. Aradaki farkı da ödeyecekler. Bu durumda kesinlikle Trip.com aracılığıyla gönül rahatlığıyla rezervasyon yapabilirsiniz. Çünkü bakın, bir şey olduğunda hemen geri dönüş yapıyorlar. Mesela Agoda öyle değildi. Agoda'ya ben hala şeyde, Abu Dhabi'de yaşadığımız sorundan ötürü sinirliyim, öfkeliyim. Sinirli, öfkeli tabii büyük bir kelime, öyle değil de. Yani mesela o zaman da bir sorun yaşanmıştı. Ben kendileriyle iletişime geçmeye çalıştım ve maalesef hiçbir biçimde ulaşamadım. Öyle kaldı gitti. Agoda Booking'in normalde yan kuruluşu, öyle diyelim, ya da evladı olmasına rağmen mesela Booking öyle değil. Booking çok daha böyle, hani bir sorun olduğunda ulaşıyorsunuz, çözülüyor falan sorun. Agoda niye öyle, anlam veremedim. Neyse, Trip.com'un beni aradığını ve bu biçimde sorunun çözüldüğünü sizlerle paylaşmak istedim. Tekrar görüşmek üzere.